Türkiye saati ve işte canlı yayında karşınızdayım. Başlıktaki konuyu konuşacağız. Çağla karakteri, Avukat Çağla ve Doktor Doğan karakteri Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu tanıtımlarını görmeye başladığımız Abi dizisinde onların canlandıracağı karakterler. Aşk yaşanacak arkadaşlar. Bildiklerinizi unutun. Bunu konuşacağız ve Abi dizisiyle ilgili başka ilginç ayrıntılar da öğrendim. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Abi dizisiyle ilgili gerçekleri bu yayında sizlere anlatacağım dostlar. Abi dizisi ne zaman başlayacak? Haftanın hangi günü yayınlanacak? Hepsini konuşacağız dostlar. Evet. E, işittiklerinize, okuduklarınıza şaşırmayın. Çünkü hepsi gerçek ve Abi dizisiyle ilgili. Dilek Şenyurt merhaba, hoş geldin. Özel üyem. Teşekkür ederim, özel abonem. Mizgin Ada merhaba. Merhaba Mizgin Ada. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayına herkesin gelmesini bekliyorum. Abi dizisinin tanıtımını nasıl buldum? İkinci tanıtımı nasıl buldum? Onu da konuşacağız dostlar. Ve teşekkür ederim Dilek. Sen nasılsın? İyi misin? Aleykümselam Dilafruz. Afra Saraçoğlu. Tanıtımlardaki performansı nasıldı? Hepsini konuşacağız dostlar. Yayına gelmenizi bekliyorum. Arkadaşların yayına katılmasını bekliyorum. Bugün iki tane video çektim, canlı yayın yaptım. Onları da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Birini Güllü'nün kızını cezaevinde çok kötü dövmüşler ve Güllü'nün kızının annesine eğer bana para vermezsen Güllü'ye, eğer bana para vermezsen kızımı organ mafyasına satarım diye Güllü'yü tehdit ettiği de var arkadaşlar. Video çok ilginç bir video oldu. O videoyu izlemenizi isterim. Güllü'nün kızıyla ilgili biraz önce bir canlı yayın açmıştım. Orada anlattım onu. Ve Saadettin Saran'la ilgili bir başka canlı yayın yaptım sabah saatlerinde. O da benim videolarım arasında görebilirsiniz. Ümran Keleş burada. Moderatörüm Ümran Keleş. Evet, Dilek Şenyurt diyor ki özel abonem tahmin ettiğimiz gibi hapishanede döverler diye. Yani onu ayrı bir hücreye koymamaları hataydı. Şimdi cezaevine ilk girişte önce bir koğuşa koyuyorlar, sonra ayrıştırıyorlar mahkumları ama bunu tek başına bir hücreye koymaları gerekirdi. Çünkü belliydi zaten insanların ona öfke duyacağı, annesini öldürdüğü için ve çok sevilen bir şarkıcının hayatına son vermesi. Yani Caner merhaba, aleykümselam Caner özel abonem ve İzmir Karşıyaka'dan Caner özel abonem ve moderatörüm, hoş geldin Caner. Sana da kolay gelsin Caner. Baran ne diyor Baran? Baran efekt bile kurtarmamış. Kimle ilgili söyledin? Afra Hanım var. Rahim Çamkan kızın adı yine duyuluyor. Peki. İyi yayınlar diyen dostlara, Ejder'e çok selamlar. Ejderha dövmeli kız. 35 İzmir. Dilek Şenyurt moderatörlerimiz selam olsun diyor. Banu Kabaş da geldi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin. Dostlar evet. Herkes burada olduğuna göre başlayalım. Ela Rümeysa Cebeci. Dışarıda çok şaşalı bir hayat. Yediği önünde yemediği arkasında denir ya, hani lüks içinde hediyeler geliyor sevgililerden. Şaşalı.
Yurt dışı tatilleri, seyahatler, her ay Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiliyor. Niçin gidiliyorsa bir iddiaya göre burada çektirdiği fotoğrafları Amerika'da bir şekilde birilerine cep telefonundan veriyor, yüklüyor şeklinde. Bu iddia hakikaten çok çarpıcı bir iddia. Burada beraber olduğu kişilerin, önemli kişilerin fotoğraflarını, videolarını çekiyor ve her ay Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahate gidiyor. Orada da bu cep telefonlarındaki bu ilginç görüntüleri, fotoğrafları eee, işbirliği içinde olduğu kişilere veriyor şeklinde bir iddia da var. Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili. Şimdi bu kız spiker, sunucu, Show TV, Habertürk 2 kanalda birden eee, tutuklandı, hapse girdi ve tabii ki böyle bir hayattan cezaevi ortamına gidince bir şok yaşıyor şöyle ve duyduğum bilgi çok ilginç. Cezaevine girdiği zaman oradaki suyu beğenmiyor, mahkumların içtikleri suyu beğenmiyor. Cezaevi müdüründen randevu istiyor, müdürün yanına çıkıyor. Müdür bey diyor, ben Saka marka sudan başka su içemiyorum diyor. Lütfen bana Saka marka su gönderin diyor koğuşa. Ben sadece Saka içebiliyorum. Cezaevi müdürü de diyor ki bizde o marka yok. Bizde diyor Erikli var diyor ve diğer markalar var diyor. Cezaevi müdürü şaşırıyor ve bozuntuya vermeden böyle bir laf söylüyor. O da en iyisi hangisiyse o zaman onu yollayın bana diyor ve çıkıyor odadan teşekkür edip. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kızın yaşadığı şok durumunu. Ya orası senin babanın evi mi be? Yani ne bulursan onu yiyeceksin, ne bulursan onu içeceksin. Cezaevi ortamındasın artık. Ela Rümeysa Cebeci'yi Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Şafak Sezer'in bir sinema filmi Ketenpere vizyona giriyor arkadaşlar. Galası için bana da davetiye geldi ama gidemeyeceğim büyük bir ihtimalle. Eee, Ela Rümeysa Cebeci orada oynuyor o sinema filminde arkadaşlar. Rolünü söylesem şaşıracaksınız. Hangi rolde oynadığını bilen var mı? Hangi rolde oynadığını bilen var mı içinizde? Şafak Sezer'in Ketenpere filminde oynuyor Ela Rümeysa Cebeci. Hangi rolde oynadığını bilen var mı diye size soruyorum. Ümran Keleş diyor ki yok diyor, kral dairesinde mi kalacaktı diyor. Menekşe Duman da Mert'le Afra'yı soruyor. Konuşacağız. Ela Rümeysa Cebeci bu filmde arkadaşlar hayat kadını rolünde oynuyor. Ketenpere filminde Şafak Sezer'in vizyona girecek olan Ketenpere filminde kadıncağız gerçek hayatta pek çok sevgiliyi çok kolaylıkla değiştiren bir kadın. Tapelerden anladığımız bu, hakkındaki iddialardan anladığımız bu. Oynadığı sinema filmine bakın dostlar. Ve Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı diziyle ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Bize söylenenler, hatta Afra Saraçoğlu'nun couple olacak Afra Saraçoğlu'nun söylemi. Bunların hepsi boşa çıktı. Herhalde Afra bunu söyledikten sonra hikaye değişti. Zaten sürekli olarak bir şeyleri değiştiriyorlardı ya. Çekilenler de çöpe gitti ya. Yönetmen değişti, senaristler değişti, görüntü yönetmeni değişti. Her şey değişti. Hikayeyi de değiştirmişler, senaryoyu da değiştirdiklerini zaten sık sık duyuyorduk arkadaşlar. Bu konuyu konuşacağız ve Abi dizisiyle ilgili size anlatacaklarım var. Bunları başka hiçbir yerde duyamazsınız arkadaşlar. Bunların hepsini konuşacağız. Abi dizisinin ikinci tanıtımını nasıl bulduğumu da anlatacağım size. Ve Şener Şen'le başlayalım. Şener Şen 40 yıl aradan sonra 6 yıl kapalı gişe oynamıştı. Tiyatroya dönmüştü. 40 yıl tiyatroya ara vermiş Şener Şen. Zengin Mutfağı'yla tiyatroya dönmüştü. 6 yıl kapalı gişe oynadı biliyorsunuz. Bu Haziran'a kadar, geçtiğimiz Haziran'a kadar
oynadı. Bugün ayın kaçı Şebnem? 25'i mi? 26'sı yarın 84 yaşına giriyor Şener Şen. Allah sağlık versin. Zengin Mutfağı'ydı bu tiyatro oyununun ismi ve sinema tiyatro kariyerini Haziran ayında yaptığı açıklamayla bitirdiğini, artık her ay bir yabancı ülkeye gideceğini, dünyayı gezeceğini söylemişti Şener Şen ve ve e, bu Zengin Mutfağı tiyatro oyununun sponsoru olan firma Şener Şen'e ya gel devam edelim. Hadi dinlendiğin yeter. Gezdin, gördün işte 6 aydır tatil yapıyorsun Şener Bey. Biliyorum sen vazgeçemezsin oyun oynamaktan, oyunculuktan. Gel devam edelim. Hem yeni şartları da konuşuruz diye sponsorluk ücretini artıracağını da vaat etmiş. Şener Şen de ben şimdi Küba'ya gidiyorum. Yılbaşını geçireceğim Küba'da. Noel'i orada geçireceğim. Yılbaşını orada geçireceğim. Bir düşüneyim orada. Dönünce sana fikrimi söylerim demiş Şener Şen. Bu arada milyonluk bir teklif de aldı biliyorsunuz. Reklam filminde oynayacak bir gıda firmasından teklif de aldı. Zengin Mutfağı yaparsan 6 ay gıda firmaları da peşinden koşar. Senin gibi başarılı bir oyuncunun. Şener Şen'in yeniden tiyatroya, Zengin Mutfağı'yla tiyatroya dönme ihtimali var arkadaşlar. Evinde de dizi teklifleri, sinema filmi teklifleri, dosyalar yığılmış. Düşünebiliyor musunuz? 84 yaşındaki oyuncunun nasıl peşinde koşuyorlar. Başarılı olunca yaş filan hiç önemli değil. Arkadaşlar Şener Şen dönsün. İnşallah döner dostlar. Ekol TV kapatıldı. Medyadan bizden bir haber. Ekol TV ne kadar da başarılı habercilik yapıyordu değil mi? Ben haberciliğini çok beğeniyordum bu kanalın. Erman Toroğlu da spordaydı. Sporda da iyiydi. Fena değildi Ekol TV. 2 sene yayın yaptı. Mübariz Masimov Azeri iş adamı kurmuştu. Geçen Ağustos'ta Mübariz Masimov devretti, çekildi patronluktan, yatırımlarını geri çekti ve sonra küçülmeye gitti. Ağustos'ta küçülmeye gitti patron çekildikten sonra, devrettikten sonra 350 kişi yaklaşık işten çıkarılmıştı. Ve şimdi de yeni yıla girerken de bu işi devam ettiremeyeceklerini söylediler yönetim kurulu. Ve Ekol TV'de çalışanlar işsiz kaldı, kanal kapatıldı arkadaşlar. Çok yazık, çok yazık. Medya ne halde? İşte onun için YouTube, iyi ki var YouTube, iyi ki var sosyal medya, iyi ki var uygulamalar. Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinin başarılı başrol oyuncusu. Eşi Buket Akbaba dün başarılı bir kalp operasyonu geçirdi. Kalp damarları değiştirildi, yenilendi arkadaşlar. Buket Akbaba'nın kalp ameliyatı oldu ve iyi geçti ameliyatı. Yoğun bakımda bugün çıkacaktı yoğun bakımdan ve özel odaya alınacaktı. Herhalde bugün çıkarıldı ve Ozan Akbaba da eşi hastaneden çıkana kadar hastaneden ayrılmayacağını, İstanbul'da onun yanında ona eşlik edeceğini söylemişti. Sete dönmeyecek. Buket Akbaba biliyorsunuz aynı zamanda yapımcı ve yönetmen. Dizilerde başarılı işlere imza attı. Ozan Akbaba'nın Bak Postacı Geliyor sinema filminde de emeği var eşi Buket Akbaba'nın ve Uzak Şehir'in Cihan Alborası eğer sete dönmezse ve bazı eksikler olduğunu duyuyorum. Yani önümüzdeki haftanın bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı o yüzden belli değil arkadaşlar. Tam belli değil. Buradan da bu ameliyatın son anda zorunlu olarak ortaya çıktığını ve yapıldığını anlıyoruz ki bir planlama yapılamamış Ozan Akbaba'nın çekimleriyle ilgili, Cihan Albora rolüyle ilgili. Olsun, öncelik sağlıktır, öncelik ailedir.
İnşallah her şey kısa sürede Buket Hanım için yoluna girer. Notlarınıza, mesajlarınıza bir bakayım ama Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili söyleyeceğim çok ilginç ayrıntılar var dostlar. Lütfen beğen yapın ve abone olarak izlerseniz de memnun olurum arkadaşlar. Abinin tanıtımını da konuşacağız. Burak Özçivit'in tiyatro oyunu çok beğenildi. Ankara'da geçtiğimiz günlerde premieri yapıldı. Gala gecesi gerçekleşti ve kapalı gişe oynamıştı. Bursa'da da olacak. Burak Özçivit'in bu tiyatro gösterisi yarın Bursa'da ve Bursa'da da biletlerin tükendiği söyleniyor. Bu oyunda ilginç bir detay söz konusu. Eşi Fahriye Evcen kocasının bu tiyatro oyununda seslendirme yaptı arkadaşlar. Fahriye Evcen'in sesi de oyunda duyuluyor. Dış ses olarak oyunda duyuluyor. Ayrıca Ragıp Savaş, ünlü oyuncular İsmail Demirci, Sevil Akı ve Begüm Çağla Taşdelen de diğer seslendirme yapan ünlüler. Burak Özçivit daha sonra İstanbul gösterisi de olacak bu oyunun. İzmir gösterisi de olacak. Ve yurt dışı, yılbaşından sonra da yurt dışında Rusya'da birkaç şehirde, St. Petersburg'u biliyorum, Moskova'yı biliyorum. Sonra Özbekistan'da Taşkent'te oyunu ve Kazakistan'da bu oyun sahnelenecek arkadaşlar. Burak Özçivit'in tabii ki çok da önemli, kendisine çok büyük para ödeyen bir de sponsoru var. Yoksa tiyatro bileti satmakla Burak Özçivit'in ücretini milyonlarca liralık ücretini ödeyemezsiniz. Gürcistan'da da var diyor Caner, Gürcistan'da da gösterilecek diyor. Aleykümselam. Osman Uluşan eski rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Hangi konuda dedin Osman? Ve dostlar, Afra Saraçoğlu konusu enteresan bir gelişme. Afra Saraçoğlu konusu, onu konuşacağız. Şöyle bir notlarıma tekrar bir bakayım arkadaşlar. Gördünüz mü Ava Yaman'ın O Ses Türkiye gecesinin çekimleri tamamlandı biliyorsunuz. Yılbaşı gecesinin yılbaşı programının, eğlence programının çekimleri tamamlandı. Ava Yaman'ın performansının bir kısmı sosyal medyada yayınlandı. Ava Yaman 3 şarkı söyledi ve çok başarılı bulundu. Çok büyük alkış aldı seyirciden arkadaşlar. 3 şarkı söyledi. Bu çok önemli bir şey. Yani yeni bir oyuncu o kadar çok seviliyor, o kadar çok beğeniliyor ki ve sesi de o kadar güzel ki müzik bilgisi falan. Zaten biliyorsunuz enstrüman da çalan bir insan. Hem çalıyor hem söylüyor ve besteleri de var. Yani böyle bir yetenek bulunca tabii ki Acun Ilıcalı ona 3 şarkı söyletti. Dolayısıyla reyting rekoru kıracağına inanıyorum ben O Ses Türkiye'nin. Ava Yaman'ı ilk keşfedenlerden biriyim ekranda. İlk bölümü seyrettiğim zaman bir kız var, Eleni rolünü oynuyor. Çok başarılı, çok güzel, küçük bir kız, 18-19 yaşında ama çok yetenekli. Söylemiştim buradan, beni devamlı izleyen arkadaşlarım hatırlayacaktır. Çok başarılı ve çok donanımlı, çok da ürkek ve utangaç olduğunu söylüyorlar. İyi tanıyanlar onun aslında çok utangaç olduğunu söylüyorlar. Çok utangaç karakterli birisi Ava Yaman ama ne kadar başarılı, nasıl sular seller gibi oynuyor değil mi arkadaşlar? Utangaç ama kamera karşısına geçtiği zaman kaplan kesiliyor, aslan kesiliyor. Nasıl rolünü başarıyla ortaya koyuyor? Tabii bu bir yetenek işi ve severek yapmakla ilgili arkadaşlar, inanarak yapmakla ilgili. Evet. Dostlar, abone olursanız, abone olmayan arkadaşlar abone olarak izlerlerse çok memnun olacağım ve beğen sayısını da artırırsak yine sevineceğim arkadaşlar.
Özel üyelerimden kimler var burada? Dilek Şenyurt'un burada olduğunu biliyorum. Caner de burada. Caner Tuzcu, İzmir'den, Karşıyaka'dan. Aynı zamanda moderatörüm. Dilek Şenyurt burada. Diğer özel abonelerimden Nelida Manzano. Nelida 2 gündür yok. Arjantin'den Nelida. Hep gelirdi ve selam verirdi bizlere. Nelida Manzano, aranıyorsun. Stoak, sizi hep takip ediyoruz diyor. Teşekkür ederim Stoak. Ee, Nelida Manzano Arjantin'den burada mı? Delfina Dimasio Şili'den. Delfina Dimasio burada mı? Ve Samiye Yüksel, Samiye Hanım. Peki onlar daha sonra izliyorlar videoları biliyorum. Abi'nin tanıtımını ben nasıl buldum? Abi dizisinin tanıtımını. Yani benim istediğim, düşündüğüm, ben bu dizinin yapımcısı olsam bu tanıtımı yayınlardım. Birinci bölümdeki tanıtımı hiçbir zaman yayınlamazdım. Birinci yayınlanan tanıtımı o kadar duragan, o kadar ağır, o kadar ne olduğu belli olmayan bir tanıtımı asla yayınlamazdım. O Boğaziçi kenarında, deniz kenarında, çay bahçesinde gösterilen tanıtım. Çünkü tanıtım dediğim böyle olur. Bir tempo olacak. Alttaki müzik filan her şey çok güzeldi arkadaşlar. Yani Afra'yı her türlü gördük. O yürüyüş ne kadar asil, nasıl kendinden güvenli yürüyüş sahnesinde ve elinde bir sopa var. Kavga sahnesinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakter de girişiyor, vuruyor görüyorsunuz değil mi? Aksiyon dediysek Afra, seni hiç böyle görmemiştik biz. Tam aksiyon prensesi olmuşsun ve klasik Kenan İmirzalıoğlu sahneleri, silah var, yumruk var, işte dayılanmak, efelenmek var ve karşısına gider yapmak var. Kenan İmirzalıoğlu hayranları da Kenan İmirzalıoğlu'na doymuşlardır bu fragmanda diye düşünüyorum. Ben en çok Diren Polatoğulları'nın oyunculuğunu beğeniyorum arkadaşlar. Diren Polatoğulları, Kazım Baba, Yalı Çapkını dizisinde yine Afra Saraçoğlu'yla buluştu. Diren Polatoğulları burada kötü adamı oynayacak diye biliyoruz arkadaşlar. Ay Yıldız ve dizinin müziğini beğendim. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum ama ben bu tanıtımın altındaki müziği, buradaki müziği beğendim arkadaşlar. Kenan İmirzalıoğlu ise bu fragmanda olmuş. Daha önceki fragmanda hiç beğenmemiştim. Burada daha iyi Kenan İmirzalıoğlu. Yani fragmanın akıp gitmesi çok iyiydi, çok güzeldi. Tempolu olması çok iyiydi, çok güzeldi arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nu seyretmeye de hayranları doyamadılar. Bunu da bana yazdıkları mesajlarda belirtiyorlar. Afra Saraçoğlu daha önce izlediğimiz karakterin çok dışında bir karakterle karşımıza çıkacak. Arkadaşlar Afra Saraçoğlu çok hareketli sahnelerde göreceğiz ve gördük de zaten o kalabalıkların içinde koşuyor filan, bir kaos içinden geçiyor, gidiyor ve en son final sahnesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakteriyle siz diye tekrar birbirleriyle ilk kez karşılaşıyorlar. Belli bir tesadüften sonra. O ilk tesadüfün ne olduğunu da anlatacağım şimdi arkadaşlar. Afra çok güzel bayan diyor Meral Bildik. Çiğdem de aynı şeyi söylüyor. Semra Karadaş hoş geldin, hoş geldin. Evet dostlar. Yani Afra Saraçoğlu'nun Bulgari mücevher markasının yüzü olması bu yeni dizide başlarken, yeni bir diziye başlarken her şeyin onun için üst üste gelmesi tam yılbaşı öncesi harika oldu değil mi arkadaşlar? Afra Saraçoğlu markası için dört dörtlük oldu. Yani bir insan başarı skalasını, başarı seviyesini
ancak bu kadar yükseltebilir. Lüks ürünlerde marka elçisi olması, marka elçisi seçilmesi, Afra Saraçoğlu'nun onun nasıl bir kaliteli insan, işini kaliteyle yapan bir insan olmasının ötesinde kendi yaşantısının da belli bir seviyeyi koruduğunu, hiçbir zaman özel hayatında aşırılıklara kaçmadığını ve rol model olmayı en iyi çizgide sürdürdüğünü, toplumun, gençlerin, kadınların rol modeli olarak görüldüğünü, büyük firmalar tarafından, Avrupalı firmalar tarafından, Türkiye'nin önde gelen firmaları tarafından toplumun rol modeli olarak görüldüğünü Afra Saraçoğlu'nun ortaya koyuyor arkadaşlar. Ona gösterilen bu teveccüh, yani ona gösterilen bu büyük sevgi, bu büyük ilgi, verilen değer, firmalar tarafından, halk tarafından ona verilen bu büyük değer, eee, onun önemli bir marka yüzü olduğunu da gösteriyor. Marka yüzü olmak için arkadaşlar sadece sevilen birisi olmak yetmez. Aynı zamanda güven duyulan bir karakter olması da gerekir. İnanılan, büyük çoğunluk tarafından, büyük kitleler tarafından inanılan, güven duyulan bir karakter olması da gerekir. Sadece güzel bir kadın olmak, yakışıklı bir erkek olması yeterli değil. Aynı zamanda Afra Saraçoğlu'nun güçlü bir duruşu da var. Bunu hepimiz biliyoruz. Seçkin bir insan ve zaman mefhumu yok Afra Saraçoğlu'nun. Afra Saraçoğlu'nu istersen bir giydirirsin, bir asır önce Cumhuriyet'in ilan edildiği zamanki bir kadını canlandırır, başrolde oynatır ve giyinişiyle o dönemi de en iyi şekilde, giyimiyle, makyajıyla o dönemi de en iyi şekilde yansıtır. Giydirirsin, 2060'ların Türkiye'sindeki güzel bir kadını yansıtabilir. Giydirirsin günümüzün güzel bir kadını, makyajını yaparsın, saçını yaparsın, ortaya koyar ve kendi yaşantısıyla da zaman mefhumu yok. Aslında son derece modern ancak yetiştiriliş şekliyle de Afra Saraçoğlu arkadaşlar eee, aile değerlerine önem veren, örf adetlere, anneannelere önem veren, Anadolu'nun mutasip aile yapısının içinde modern bir kadın. Paris'i de bilir, Londra'yı da bilir ama Balıkesir'i de bilir, Edremit'i de bilir. İşte yer sofrasını da bilir. Gerektiği zaman en modern masalarda, en sosyetik ortamlarda olmasını bilir. Yer ve zaman mefhumu olmayan bir insan, seçkin bir insan ve her özelliğiyle yüksek bilinirliğe sahip bir sanatçı, bir oyuncu Afra Saraçoğlu dostlar. Şimdi bunları söyledikten sonra Afra Saraçoğlu'nun dizisiyle ilgili arkadaşlar, Abi dizisiyle ilgili hiçbir yerde göremeyeceğiniz, hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri size aktarıyorum. Daha önce bir düğün sahnesinde tanışacakları söylenmişti Çağla'yla Doğan'ın. Çağla restoranda yemek yerken boğazına bir şey takılıyor arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla'yı kahraman doktor kurtarıyor. Kahraman doktor Doğan kurtarıyor. Ve ilk aşık olacak olan kişi Çağla, ilk bağlanacak olan kişi Çağla olacak arkadaşlar. Afra Saraçoğlu öyle kapıl kapıl değil demişti ama öyle bir şey yok. Bildiğiniz aşk hikayesi arkadaşlar. Hem de daha ilk bölümlerden başlayacak bir aşk hikayesi, bir sevgi hikayesi olarak karşımıza çıkacak Abi dizisi arkadaşlar. Çağla gibi dünya güzeli bir kız Doğan'dan etkilenecek, aşık olacak. Yaş farkı falan demeyin bana. Çok söyledik yaş farkı olur mu olmaz mı? O konulara tekrar girmeyelim. Yani bunu kim istedi peki sizce? Yani dizide senaryonun değişmesini, hikayenin değişmesini kim istemiş olabilir? Lütfen yazın. Lütfen yazın arkadaşlar.
kim istemiş olabilir? Yani hikayenin bu şekilde evrilmesini, bir aşk ilişkisi olmasını kim istemiş olabilir? Bence Kenan İmirzalıoğlu istemiştir. Hikaye o istediği için değişmiştir, değiştirilmiştir. Kenan İmirzalıoğlu böyle olmasını arzu etmiştir. Aslında Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakterin aşık olması bile Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin Doğan'ın aşık olmaması, ilk hareketin Çağla'dan gelmiş olması bile yani burada Kenan İmirzalıoğlu'nun bir ağırlığı vardır. Yani başrol, ağırlık, abi, ağır abi. Yani ağır oyuncu. Aşık olur mu? Kadın ona aşık olacak ki o da ona uyacak filan yani. Raconu o keser. Kenan İmirzalıoğlu keser. Bence bu da böyle yani. Bu tercih de böyle. Ee, Ve ayrıca arkadaşlar bu doktor avukat hikayesi de 3-4 bölüm sürecek. Ondan sonra doktor avukat hikayesini de çok fazla duymayacağız. Çok fazla dizide anılmayacak. Çünkü e, çünkü Doğan, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan ailesinin mafyatik işlerine sarılacak. Zaten fragmanda da gördük ya, silahlar, kavgalar, yumruklar, tabanca ateşlemeler filan. Doğan karakteri mafyatik ilişkilere sarılacak. Çünkü zaten seyirci Kenan İmirzalıoğlu'nu öyle görmek istiyor. Öyle seyretmek istiyor zaten. Ama aşk da olsun. Kadınlar ona aşık olsun. Büyük oyunculara, başarılı oyunculara kadınlar aşık olur dizilerde, filmlerde. Büyük oyuncular aşık olmaz. Kadından gelir hareket. Burada da Afra'dan, Çağla'dan gelecek. Çağla aşık olacak Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı karaktere. Ve arkadaşlar Çağla'yla da Doğan zoraki bir evlilik yaşayacaklar. Zoraki bir evlilik yaşayacaklar. Zoraki bir evlilik yaşayacaklar. Fakat şu notu da söylemem düşmem lazım. Özellikle OGM Pictures'ın yapımlarında bunu çok görüyoruz. Senaryo akarken değişiyor. Senaryo dizi devam ederken değişiyor. Bunu çok yaptılar. Özellikle Yalı Çapkın'da da çok yaptılar. Ben o hikayeyi öyle yazmıştım, onun finali şöyle olacak falan desin istediği kadar Yalı Çapkını ile ilgili Gülseren Budayıcıoğlu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hiçbir dediği çıkmamıştı. Hatırlıyor musunuz? Yalı Çapkını ile ilgili ilk başlarda konuştuğu, o final öyle olmayacak, ben öyle yazmadım onu falan demişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nu hikayeyi değiştirirken soran bile yoktu bence. Gülseren Budayıcıoğlu'na danışan bile yoktu. Orada patron Onur Güvenatam ne derse onu yapıyordu. Ve o yüzden de kovuluyordu zaten. Beğenmiyordu Onur Güvenatam. Devamlı değiştiriyordu senaristleri. Şimdi burada da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Nasıl bu dizi başlamadan evvelki hikaye ortada yoksa, nasıl değiştiyse bundan sonra benim bu yazdıklarım içinde de değişiklikler olabilir. Reytinge bağlı olarak, gidişata bağlı olarak, Onur Güvenatam'ın kafasına gelen bir şeye bağlı olarak, Hande Erçel sevgilisi Onurcuğum şunu şöyle yapalım diyebilir ve yine değişebilir senaryo. Onurcuğum seyrediyorum da Afra Saraçoğlu'nun oraya girip çıkması, orada öyle koşması falan hiç olmamış. Lütfen Afra Saraçoğlu'nun o sahnelerini keselim diyebilir mi sevgilisine bilmiyorum. Size soruyorum. Hande Erçel der mi sizce? Hande Erçel Afra Saraçoğlu'nun sahnelerine etki edebilir mi? Abi dizisinde yapımcı olan, patron olan sevgilisine söyleyerek yapar mı böyle bir şey? Şebnem? Eder, mutlaka eder. Şebnem eder diyor. İkisi baş başa kaldıklarında Ne der o ikisi baş başa kaldıklarında Şebnem? aşkım şunu şöyle yapsan daha iyi olur bence. Aşkım bunu böyle İzleyici yapsan. gözüyle ben bakıyorum. Aşkım ben izleyici gözüyle bakıyorum. Bu bölümde avukat Çağla hiç gözükmesin aşkım. Olmuyor. Kenan İmirzalıoğlu kavga etsin. Hep onu seyredelim. Seyirci onu istiyor. Öyle mi der? Aynen. Eyvah, duydunuz mu? Duydunuz mu? Sito.
Duydunuz mu? Çiğdem diyor ki o kim ya diyor. Hadi oradan diyor. Niye kim ya? Onur Güvenatam'ın sevgilisi bugüne bugün. Belki Onur Güvenatam çok aşık Hande Erçel'e. Aşkım ya, Afra Saraçoğlu çok makyaj yapıyor. Onun makyaj yapmamasını söyler misin? Bir de kuaför saçlarını öyle taramasın onun. Bak böyle tarasın. Ben anlatayım kuaföre. Kuaföre bir telefon açayım anlatayım. İzin veriyor musun? Karışabilir. Belli mi olur? Yani sevgilisi zaten danışmanları olur yapımcıların. En birinci danışman da aile üyeleridir yapımcının. Karısı varsa karısı, yoksa sevgilisi, evladı varsa evladı. Sevgilisi karışır arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Olabilir yani. Bu arada Perşembe günü yayınlanacak dizi arkadaşlar ve 1 Ocağı yetiştiriyorlar. Onun için tanıtım dün girdi. Dün maç arasında ATV'de Fenerbahçe Beşiktaş maçı arasında biliyorsunuz girdi ve YouTube'da da şu anda herkes paylaştı. 1 Ocak Perşembe günü diziyi yetiştiriyorlar. Ben bunu söylemiştim, demiştim ki yılbaşından sonra diziler 1 ay tatil yapacaklar reklam olmadığı için. Ve sonra bir gün şey dedim yayında. Ben böyle söyledim ama size dedim arkadaşlar. ATV çok güçlü bir kanal. Reklam sıkıntısı çekmez. Devlet arkasında olduğu için kamu kurumlarından en azından reklamlarını alır, doldurur. Dolayısıyla ATV bir sürpriz yapıp bu diziyi Ocak'ta başlatabilir demiştim. Yılbaşı günü başlatabilir demiştim ve evet, başlıyor. 1 Ocak'ta dizi Perşembe günü başlayacak. Bir ara Salı'daydı fikir ama 1 Ocak olması e, çünkü yılbaşından sonra insanlar seyredecek bir şey bulamazlar. Yılbaşı gecesinin tekrarı olur her kanalda. Biz yeni bir diziyle, güçlü bir diziyle yeni seneye başlayalım. Bir sükse yapalım, bir hava yapalım diye, seyirciyi yakalayalım diye 1 Ocak Perşembe günü başlayacaklar. Çok iyi bir düşünce. Çok iyi bir düşünce diyor Şebnem. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Çağla gibi dünya güzeli bir kız Afra Saraçoğlu. Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok etkilenecek ve aşık olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nu sevecek. Önce Afra Saraçoğlu'nun oynayacağı Çağla aşık olacak arkadaşlar. Yaş farkı filan hikaye. Biz burada dedik ki bu kadar yaş farkı olur mu? 20 yaş, 21 yaş, 22 yaş, 19 yaş her neyse filan ama önce bir diziyi izleyin yok öyle bir şey filan dendi. Hatta Kenan İmirzalıoğlu bir gider yaptı daha dizi başlamadan neler konuşuyorlar diye. Bir diziyi izleyin önce filan dedi. Afra Saraçoğlu da kendisine verilen senaryodan okuduğuyla, hikayeden okuduğuyla kapıl kapıl olacak dedi. Ama o köprülerin altından çok sular aktı arkadaşlar. O hikaye değişti, o senaryolar değişti. Çekilen bölümler çöp oldu. Rating almayacağı, seyredilmeyeceği düşünüldüğü için kafadan bodoslama diziye aşkla giriyorlar arkadaşlar. İlk bölümlerde aşk başlayacak arkadaşlar. İlk bölümlerde aşk başlayacak. Dedesi yaşında diyor Meral Bildik. Seyredilmez diyor. Valla dün seyrettiğimiz fragman çok akıcıydı. Tabii ki fragmanla dizi hakkında karar verilmez ve çok tempoluydu. Resimler çok güzeldi, ışıklar çok güzeldi, müzik çok güzeldi. Yani bir profesyonellik söz konusuydu ve şiddeti hiç sevmem, nefret ederim ama şiddeti sevenler için de o daha önceki dizilerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizilere gönderme yapan sahneler vardı. İnsanların etkilenip kalacağı, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranlarının etkilenip kalacağı bir dizinin geleceğinin işareti vardı burada arkadaşlar. Özbekistan'dan yazan Dilafruz'a da selam olsun. Ay Yıldız, peki Ömer, fragman güzeldi diyor. Fragmanı herkes beğendi. Bundan önceki fragman, 1. bölüm fragmanı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim o 1. fragman. Çöp. Çöp. Onu herhalde giden ekip yaptı o fragmanı. Giden ekip çekti o fragmanı arkadaşlar herhalde diyorum ve ve Afra Saraçoğlu'nun bu dizisinin 2026 yılına
iyi bir giriş yapmasını diliyoruz. Ben dizinin ilk bölümünün iyi reyting alacağına inanıyorum arkadaşlar. 1 Ocak Perşembe günü, yılbaşının hemen ertesi günü ekranlarda, tekrar söylüyorum, büyük boşluklar olur. Yılbaşı gecesinin eğlence programlarının tekrarını verir ve dizi tekrar yapar kanallar. Yeni bir yapımla Afra Saraçoğlu'nun dizisiyle yıla başlarsanız çok reyting toplarsınız. ATV. Onun için de böyle yapacaklarını zannediyorum arkadaşlar. Afra'ya bayıldım diyor Hatice. Afra'nın oyunculuğu tartışılmaz. Şu fragmanda bile kızın 4-5 tane ayrı böyle sahnesini gördük. Çok başarılı. Hepsi çok başarılı. 4-5 diyorum ama 6-7'ydi galiba. Hepsinde dikkat çeken sahnelerdi. Peki antileri burada barındırmayın arkadaşlar. Antileri barındırmayın. Antileri barındırmayın. Peki dostlar, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bugün bu kadar olsun. Yarın Perşembe sevgili Onur Akay'la yarınki canlı yayınımız. Yarın akşam Onur Akay'la tekrar karşınızda olacağız inşallah saat 18'de. Benim bugün gün içinde çektiğim 2 tane e, yine video var. Yine canlı yayın videolarım var. Onları da izlerseniz memnun olurum arkadaşlar. Dostlarınıza kanalımı tavsiye ederseniz beni mutlu edersiniz. Hızla büyüyelim. Daha da çok abonemiz olsun. Daha da çok izlenelim ve daha da şevkle çalışalım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Görüşmek üzere.